Ben Recep Güzaydın, matematikçiyim. 2015'te döndüğüm zaman hiçbir şey bıraktığım gibi değildi. Yurt dışına çıkma kararını oy birliğiyle aldım. Başka ülkelere geçmeyi denedim ama Almanya'da karar verdik. Özgürlük bir. Dünyevi her şeyi sıfır yap. Başında bir olduğu zaman sıfırlar kıymetleniyor. Dışımdaki dünyayı değiştiremiyorum ama kafamın içini değiştirebilirim. Babacığım dedim, koştum, babam kaçtı benden. Oğlum dedi, ne yap yap, sakın kul hakkı yeme. Herkese merhaba. Almanya Berlin'deyiz. Türkiye'den buraya gelip öğretmenlik mesleğini tekrar kazanan bir hocamızla beraberiz. Tabii ben onun başarı sırrını sormadan önce kendisini bir tanımak istiyorum. Hocam merhaba. Kendinizi bir tanıtabilir misiniz? Nerede doğdunuz? Nasıl bir süreçle, nasıl bir yolculukla buraya kadar geldiniz? Herkese merhabalar. Ben Recep Güzaydın, matematikçiyim. 1971 yılında Amasya'nın Merzifonlu ilçesinin bir köyünde dünyaya geldim. O zamanlar babam çiftçilik yapıyor haliyle. Fakat köyümüzde traktör falan yok. Herkes affedersiniz öküzlerle işlerini görüyorlar. Yani öküz demek her şey demek. Öküz yoksa hayat yok köyde. Babamın 2 tane öküzü var. Bir gün tarlayı sürerken öküzünün bir tanesinin sebepsiz yere boynu kırılıp ölüyor. Babam o düşen öküzünün başında dünyası başına yıkılmış bir vaziyette beklerken ve olayı çözmeye çalışırken uzaktan koşarak birisi geliyor. Müjde müjde diye bağırarak babam yanına kadar geliyor, diyor ki müjde diyor, bir oğlun oldu. Benim doğum haberimi babama getiriyor. Babam rahmetlik, Allah rahmet eylesin, öküzün öldüğüne mi üzülsün yoksa bir oğlunun doğduğuna mı sevinsin? Ya benim hikayem aslında burada başlıyor. Ben de bunu anlatırken diyorum ki dünyada bir öküzün boşluğunu doldurarak dünyaya gelmişim. Sonrasında matematik bölümünü bitirdim. Matematik öğretmenliği bölümünü Konya'dan mezun olmuştum. Türkiye'de çeşitli sektörlerde çalıştım. Dershanecilik sektörü, okul sektörü, çoğunlukla da yayın sektöründe çalıştım. Uzun yıllar üniversite hazırlığa yönelik yayınlar, işte dokümanlar, kitaplar falan yazdım. 3 yılda bir Endonezya maceram oldu 2012'de. Ben giderken arkadaşlar hayretle karşıladılar. Yani çok da bir anlam veremiyorlardı. Deli misin, gidilir mi diyen çok insan oldu. 2015'te döndüğüm zaman hiçbir şey bıraktığım gibi değildi. Her yer tabiri caizse tarumar olmuş. Yani birçok kurum kapanmıştı, insanlar çok sıkıntıdaydı, zor durumdaydı falan. Zaten kısa bir süre sonra da 15 Temmuz hadisesi oldu. Döndüğümde deli misin, dönülür mü diyen de çok arkadaşım oldu. Yani giderken deli diye uğurlandım, dönerken de deli diye karşılandım. Peki Almanya'ya geliş hikayeniz nasıl başladı hocam? Kırılma anı çok zordu benim için gerçekten. Bir karanlık yolda ilerleyen bir adam gibiydim. Yani Türkiye'deyim ama etrafımdaki insanlar dağılmış vaziyetteler. Ben kendim orada tutunmaya çalışıyorum ama ucu karanlık bir tünelde yürüyor gibiyim. Yani nereye gittiğimi bilmiyorum. Bu karanlığın ne kadar süreceğini de bilmiyorum. Yani o zaman anladım ki sabrın en zoru ne zaman biteceğini bilmediğin bir şeye sabretmek. Bilmiyorum ne zaman bitecek ama bekliyorum. Ama neyi beklediğimi de bilmiyorum. İşte eşimi ve çocuklarımı topladım. Oğlanlar küçüktü o zaman. Bu arada 3 tane çocuğum var. Biz orada uzun bir istişare yaptık ve yurt dışına çıkma kararını oy birliğiyle aldık. Ve ondan sonra yurt dışına çıkmaya karar verdim. Tek mi çıkayım, aileyle mi çıkayım? Tek çıkmaya karar verdik. Onu da istişare ettik aileyle. Sonra ben tek başıma yurt dışına çıktım. Çok uzun bir ve çok sıkıntılı bir yolculuktu. Başka ülkelere geçmeyi denedim ama Almanya'da karar verdik. Almanya'ya geldim. İlk geldiğim yer Berlin. O zamandan beri Berlin'deyim. Yani 4,5 yılı geçti Berlin'deyim. Sonra çocuklarınız geldi. Ben 6 ay burada yalnız kaldım. Daha sonra ailem buraya geldi. Onlarla bir hayat kurduk. İlk zorlandığım şey ev bulmaydı. Yani bir aile bizi yanında misafir etti. Yani bir tek kanatları olmayan 2 tane melek, karı koca. Ben onları öyle tabir ediyorum. Sağ olsunlar bizi misafir ettiler. 3,5 ay kadar biz orada kaldık. Ben her gün ev arıyorum fakat ev bulamıyorum. Yani bir gün sabrım bitti artık. Sonra oturdum böyle masaya karamsar bir şekilde. Dedim ki ya çektiğim bütün sıkıntıları diziyorum. Bu ev bulma en öne geçti. Yani hiç planında yoktu böyle bir şey ama en öne o geçti. Bir müzik grubu kurduk. Müzik öğretmeni arkadaşımız o öne yakaladı, o teklif etti. Bir müzik grubu kuralım mı? Böyle sade şeyler var, güzel enstrüman çalan arkadaşlar var. Olur dedim, güzel olur. Biz konserler verdik. 2 tane büyük konser verdik. Bir tane sokak konseri verdik. Bir kilisenin organizasyonunda.
Yaştan zor belleme. Görmeyince seziliyor bir Ben öyle küçük çaplı böyle birkaç yerde çaldım. Kiliselerde falan çaldım. Hala çalmaya da devam ediyorum. O vesileyle tanıştığım insanlar oldu. Mesela bir tane kilisenin papazı bir hanımefendi. Samimiyiz. Ailecek de görüşüyoruz. Burada kutlanan adventler var. 4 tane advent kutluyorlar Weihnacht'ından önce. Bir tane advente beni davet etmişti kiliseye. Ben de kilisede onlarla birlikte katıldım. Hem 2 tane türkü çaldım. O türkünün Almancasını da baskı haline getirip bütün cemaate dağıttım. Yani ben türküyü çalarken onlar Almancasını ve hikayeyi okudular. Yani bilerek, anlayarak değil ama bilerek türkümü dinlediler. Bir bahçe konserine gittik. Komşularına Ramazan iftarı veren bir beyefendi. Sürekli gündemde ev olduğu için bahçeye bir girdim. Dedim Allah'ım burası cennetten bir köşe mi? Hemen ileride göl var. Çok sessiz, sakin bir yer. Çok güzel bir bahçe. Adeta büyülendim. Sonra acaba dedim bana buradan bir ev nasip olur mu? Bütün oradaki evlere baktım. 2 katlı yapı. Bir tanesinde 10 aile kalıyor, bir tanesinde 6 aile. Biraz elit bir muhit. Kiralar oldukça yüksek. Yani bana burada ev sahibine ev verme ihtimali matematiksel olarak %0 çıktı. Oruçluyum da demek ki dua vaktine mi denk geldi ne? Ben konseri verdikten birkaç gün sonra o binadaki evlerden bir tanesi ilana düşmüş internette. Orayı görünce tanıdım. Evet dedim burası benim konser verdiğim yer. Şimdi dedim ben buraya başvursam daha önce yaptığım onlarca başvurum gibi dikkate alınmayacak. Ben de hayat hikayemi yazmaya karar verdim. İngilizce olarak 1,5 sayfa. Hikayemi şöyle bitirdim. Biliyorum ki aradığınız kiracı ben değilim. Ama bir gün bahçenizde konser vermeye geldim. Ve girdiğimde o kadar etkilendim ki ailemin de tam aradığı huzur bulacağı bir yer olarak burayı gördüm. Çünkü biz bir sıkıntıdan geldik, sıkıntılı bir süreçten geldik. Kısaca ondan da bahsetmiştim. Ve yani huzur bulacağımız bir mekana ihtiyacımız var. Psikolojimizin tamir olacağı bir mekana ihtiyacımız var. Burası tam da aradığımız yer. Her türlü kararınıza da saygılıyım. Hemen ertesi gün beni aradı, bir hanımefendiydi. Dedi ki ben dedi çok etkilendim hikayenizden. Ve ben bu evi size vermek istiyorum. Ve evi bize öylece kiraladık. Almanya'ya geldiğinizde dikkatinizi çeken, olumlu anlamda tabii, en çok hoşunuza giden şey neydi? Karalanmış, yazılmış, sayfaları yazılmış bir defter var. O defter bitiyor. Yeni bir defter açıyorsunuz. İlk sayfası, beyaz sayfasına elinizde kalemle bir şey yazacaksınız ya. Geçmiş tecrübelerden de hareket ederek daha böyle güzel şeyler yazmak istiyorsunuz. Bana böyle bir şey nasip oldu. Yani ben bunu bir ikram olarak gördüm aslında. Ve hayata bir bebek gibi başladım. Yani bebek ilk olarak konuşmayı öğrenerek başlar. Ben de konuşmayı öğrenerek başladım. Yani Almancayı öğrenerek hayata başladım. Şimdi gelelim o önemli soruya. Mesleğinizi tekrar geri kazanmayla alakalı o başarı hikayenizi anlatabilir misiniz? Yazarlık yaptığım için, yani matematik öğretmenliği ve yazarlık, bu sürecin neredeyse her aşamasında bir şekilde yayın evleriyle kontağım oldu. Daha doğrusu onlar beni aradılar. Yani Türkiye'de aranan bir matematikçiyim. Beni bir şekilde arıyorlar ve buluyorlar. Bana ulaşıyorlar. Ben tamamen Türkiye ile şeyimi kesmiştim. Yani artık dedim oradaki yayın evleriyle çalışmayacağım. Çalışmanın çünkü çok bir esprisi kalmadı benim için. Buradaki işlerim hem çok yoğun, buradaki okullara entegre olmam gerekiyor. Türk lirası kazanıp burada euro harcamak çok mantıklı olmuyordu maddi açıdan. Ama bir yayın evi çok ısrar etti. Çok öncesinden de beni tanıyan, tanıştığımız birisiydi. Ona işte denemeler yazmıştım en son. Uzun süre özel dersler verdim. Almanca müfredatında burada okuyan öğrencilere. Beni en çok geliştiren özel dersler oldu. Orada 3. sınıftan 12. sınıfa kadar yelpazede öğrencilerim oldu. Buradaki eğitim sisteminde matematik nasıl anlatılır bunu öğrendim. Buradaki curriculum nedir, içerik nedir onu öğrendim. O bana çok şey kattı gerçekten. Yani bizi dinleyen matematik öğretmeni adayları varsa bunun altını tekrar çizmek istiyorum. Kendilerini geliştirmenin bana göre benim tespit ettiğim en etkili yolu özel ders vermek. Çok bir maddi beklenti içine girmeden kendilerini geliştirmek için böyle bir hamle yapabilirler. Bazı okullarda hospitasyonlar yaptım. Yani arkada ders dinlemeler yaptım.
Bu süreçte hem bir taraftan dil maceram ve buradaki öğretmenlik hayatımın kurulması ama diğer taraftan da geçmişle ilgili mesleğimin devam etmesini at başı yürütmeye çalıştım. 1,5 yıl kadar önce C1 sertifikamı almıştım. Sertifikamı aldıktan sonra öğretmenlik başvurusu yaptım. Bir okulda öğretmen olarak çalışmaya başladım, tek branşlı olarak. Okul idaresi yönetimi Berlin Senat'a, Milli Eğitim'e benim adıma başvuruda bulundu. Oradan çalışma iznim geldi. O geçici çalışma izniyle çalıştım ve Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir termin oluşturduk, randevu oluşturduk. O randevu günü Mart ayı falandı, geçtiğimiz Mart ayıydı. Benim dersimi dinlemeye geldi yetkililer Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. O ders dinlemeden sonra bana kalıcı çalışma izni verdiler, onay verdiler. Ve ben o izinle çalışıyorum. Şimdi bu senede başka bir okula geçtim. Şu an geçtiğim okul bir devlet okulu, bir Alman okulu. O okul ile sözleşme yaptık. Şimdi o okulda aktif olarak matematik öğretmenliği yapıyorum. Guten Morgen, meine Liebe. Okay. Was haben wir letztes Mal gemacht? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Gut. Und was noch? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Super. Letztes Mal haben wir über Steigung gesprochen. Steigung. İş yerinde Almanlarla diyaloğunuz nasıldı? Yani o insanları geldiğinizde nasıl buldunuz? Hospitasyon için ilk başvurduğum okulda, okulun yemekhanesine girdiğimde yemeğimi aldım ve şöyle öğretmenlere baktım. Bir tanesinin karşısına oturacağım, bir Alman öğretmenim. Bir tanesini seçtim ve gittim karşısına oturdum, selam verdim. Müzik öğretmeni kendisi. Tanıştık. Benim amacım tabii pratik yapmak, hani Almancamı geliştirmek, pratik yapmak, hem işte arkadaş kazanmak. Samimiyetimiz ilerledi daha sonraki günlerde. Ben de enstrüman çaldığımı söyleyince beni sınıfına davet etti birkaç defa. O günkü konuyu işte yöresel enstrümanlar diye başlığa ayırdı. Ben bağlamamla gittim. Sınıfta bağlamamı tanıttım. Birkaç parça söyledim. Mişa ismi. Mişa beni evine davet etti. Ve dedi ki ben bazı akşamlar dedi bir yerde sahne alıyorum. Biz birlikte çıkalım mı? Ne dersin dedi. Ben hay hay dedim, çok iyi olur. O saksafon çalıyor, ben bağlama çalıyorum. Gitmeden önce dedim ki yani mahcup duruma düşmeyeyim. Bir saksafon ve bir bağlama düeti nasıl oluyor? Bunu dedim YouTube'dan bir inceleyeyim. O kadar araştırmama rağmen bulamadım. Yani saksafon ve bağlamayla birlikte bir YouTube videosu dahi bulamadım. Çünkü kafamda bir konsept oluşturayım da orada affedersiniz rezil olmayalım. Neyse dedim peki nasıl yapacağız? Yani önceden bir çalışalım mı? Dedi ki doğaçlama yapalım. O çok iyi çalıyor gerçekten, müzik öğretmeni. Siz dedi girin dedi. Ben dedi sizin notalarınıza göre bir yerden dedi ben de size eşlik ederim. Tamam olur mu olur. Ben gittim. O günde kandil günüydü. Hiç unutmuyorum. Evine gittik. Bana akşam yemeği ikram ettiler. Fakat öncesinde ne yiyip ne yemediğimi bana detaylı sordu. Ben de anlattım Müslüman olduğumu ve şunları yiyip şunları yemediğimi. Başka araştırma da yapmışlar. Belli ki sadece benim yiyeceğim şeylerden bir akşam yemeği menüsü oluşturdular. Sonra beni odaya çıkarttılar. 2 katlı evleri vardı. Dedi ki burası senin odan. Bana özel bir oda yapmışlar, temizlemişler. Her şeyi sıfırdan yıkamışlar. Hocam dedi burası da senin banyon. İstersen burada duş alabilirsin. Neyse biz yemeğimizi yedik. O konser vereceğimiz yere gittik. Çıktık konserimizi verdik. Ben orada işte birkaç şarkı çaldım. Hani oradaki insanların da ritim olarak hoşlanacağı. Çünkü Türk yok. Ama bir tane Türk varmış. Çıkışta tanıştık çünkü. O saksafonla ben bağlamayla orada çaldık, söyledik falan. Alkış aldık.
akşam çıktık, evlerine gittik. Ben evlerinde misafir olarak kaldım. Ve o gün kandildi. Yani diyebilirim ki hocam, yani hayatımdaki yaşadığım en maneviyat dolu kandil o geceydi. Ben çantamda seccademi de götürmüştüm. Yani orada kendimce kandil gecesini kendimce ihya etmeye çalıştım. Ama yani manevi olarak o kadar etkilendim ki anlatamam. Sabah oldu. Ben onlardan önce kalktım. Fakat yatarken sormuştum kaçta kalkacaksınız? Onlar bir saat söyledi. O saatten bir saat önce ben kalktım. Sessiz bir şekilde onlara kahvaltı hazırladım. Yani güzel elimden geldiği kadar. Masayı da donattım. Sonra onları uyandırdım. Dedim ki işte kahvaltı zamanı kalkın. Onlar kalktılar. İşte kahvaltı masasına gelince bir gördüler kahvaltı hazırlanmış. Çok şaşırdılar. Yani çok güzel bir şey oldu. Ambiyans oldu bizim için. Cenab-ı Hak bana yeni bir hayat lütfetmiş. Çok güzel. Ve o zaman özgürlüğü matematiksel olarak 1 yaptım. Özgürlük 1. Dünyevi her şeyi 0 yaptım. Başında 1 olduğu zaman sıfırlar kıymetleniyor. İşte bir Almancayı koydum. 1-0. Bir ev tuttum 1-0. Ailem buraya geldi 1-0. Mesleğe başladım 1-0. Yeni insanlarla tanıştım 1-0 vesaire vesaire. Şu an benim için başında 1 olduğu için bütün sıfırlar çok kıymetli. Peki böyle bir süreçten gelen göç diyeyim. Bu göçün size öğrettiği en önemli şey ne oldu hayatınızda? Hayata dair daha doğrusu. Evet. Bunu düşündüm ben uzun süre. Hayatımı sıksam dedim. Bütün tecrübelerimi, bütün yaşantılarımı sıksam ne damlayacak? O damla nedir onu buldum ben. O damlayı tek yani bir kelime grubuyla ifade edebilirim. Bakış açısı. Etrafımızdaki şeyleri bakış açısıyla değerlendiriyoruz. Birçok şeyin bakış açısından şekillendiğini fark ettim. Mesela inançlar. Aynı ağaca bakan birisi şükrederken birisi inkar edebiliyor. Tamamen bakış açısı. Ne bileyim mezhepler ve diğer bütün fikir akımları ve her şey, sıkıntıda olan insanlar, mutlu olan insanlar, fakir olup da mutlu olanlar, zengin olup da sıkıntılı olanlar vesaire. Bunu şöyle kullandım. Dışımdaki dünyayı değiştiremiyorum ama kafamın içini değiştirebilirim. Ve daha çok kafamın içine yoğunlaştım. Yani oradaki hiyelerle, ayarlarla oynayarak etrafı daha pozitif algılamaya hep çalıştım. Şu Berlin'de veya dünyanın her tarafında insanların görebileceği bir yere bir şey yazmak isteseydiniz ne yazmak isterdiniz? Çok güzel bir soru. Uyanın. Uyanın demek istedim. Evet. Şu an aklıma o geldi. Uyanın. Peki hocam bir gün eğer şartlar düzelirse sizin için Türkiye'ye dönmeyi ister misiniz? Kafamın içiyle oynuyorum demiştim ya. Buraya ilk geldiğimde o ayarı yaptım. O kalibre ayarını. Yani bu soruyu ben orada kendime sordum ve dedim ki ben bu sorunun cevabını şu an vermeliyim. Ve ondan sonra yol almalıyım. Çünkü bu sorunun cevabını vermediğim sürece yaşadığım her anda ikilem yaşayacağım. Yürüyeceğim yol çok zordu. Başta bir dil bariyeri vardı, aşmam gerekiyordu. Vazgeçebilirdim. Sonra yeni insanlarla karşılaşacağım, kötüler denk gelebilirdi, vazgeçebilirdim. Bu şeye de benziyor. Tarık bin Ziyad'ın hani bilirsiniz İspanya'ya çıktığında gemileri arkada yakması gibi. Sonra ordusuna diyor ki bakın arkada düşman gibi bir deniz, önünüzde deniz gibi bir düşman. Tercih sizin. Yani ordunun geriye dönüp kaçması ihtimalini kapatmıştı. Tek bir seçenek bırakmıştı. Ve dolayısıyla şöyle bir motivasyon vermişti aslında askerlerine. Var olan içindeki gücü maksimum kullanma motivasyonuydu bu. Benim içimde bir güç var. O gücü eğer maksimum kullanabilirsem bu zorlukları aşabilirdim. Ve ilk geldiğim gün ben bu sorunun cevabını verdim kendime. Dönmek ve kalmak. Ve kalmak dedim. Yani dönmeyi tamamen kapattım. Yani o sorunun cevabı orada verildi ve bitti. Ama ileride şartlar değişir, durumlar başkalaşırsa tekrar bu soruyu bir daha sorabilirim. Yani şu an kutunun içinde ve kilitli o. O kutuyu açmıyorum. Türkiye'de yarım kaldığından dolayı üzüldüğünüz veya pişman olduğunuz bir şey var mı? Evet. Yani ben buna matematiksel olarak cevap vereyim spontan. Bir şeyin yarısını bilebilmeniz için tamamını bilmeniz gerekir. Yani tamamının ne olduğunu hayatımı bilmiyorum. Bu anı yaşıyorum ve hep şükür makamında yaşamaya çalışıyorum. Kendimi ona konsantre ettim aslında. Yani Almanya'ya geldiğimde bunu çok daha yoğun bir şekilde yaptım. Çünkü Almanya'ya geldiğimde gerçekten sıfırdım. Yani sıfırın ne olduğunu gördüm. Çünkü geçmişim yoktu benim. Bitti. O kadar mesleki şeylerim hepsi bitti. Yani çöpe gitti. Geleceğim de yok. Çünkü bilmiyorum öyle bir yere geldim ki yani başıma ne geleceğini bilmiyorum.
Nasıl bir gelecek kuracağım bilmiyorum. Tanımıyorum ülkeyi, sistemini tanımıyorum. Dilini bilmiyorum, konuşamıyorum. Dolayısıyla yani tam sıfır noktasında sadece o ana odaklanmaya çalıştım ve bunu daha yoğun yaptım. Şu an elimde bu var. Ne var bende pozitif olarak? Cenab-ı Hak bana yeni bir hayat lütfetmiş. Çok güzel. Ve o zaman özgürlüğü matematiksel olarak 1 yaptım. Özgürlük 1. Dünyevi her şeyi 0 yaptım. Başında 1 olduğu zaman sıfırlar kıymetleniyor. Ama 1 yoksa 0 hep sıfırdır. 1000 tane sıfırı bile koysanız onlar sıfırdır. Ama şu anda elimde özgürlüğüm vardı ve o 1'di. Dolayısıyla onun yanına ben ne koyarsam kârdı. İşte bir Almancayı koydum, 1-0. Bir ev tuttum, 1-0. Ailem buraya geldi, 1-0. Mesleğe başladım, 1-0. Yeni insanlarla tanıştım, 1-0 vesaire vesaire. Şu an benim için başında 1 olduğu için bütün sıfırlar çok kıymetli. Peki özlediğiniz şeyler var mı Türkiye'de? Ben ilk Endonezya'ya gittiğimde çok tuhaf olmuştu ya, onu paylaşayım sizle. O kadar acayip şeyleri özledim ki hocam. Baklava özledim. Yani Türkiye'deki baklava. Endonezya'da damak tatları tamamen farklı. Mesela biz Endonezya'ya her gittiğimizde valizlerimizin yarısı peynir ve zeytin olurdu. Yarısı elbise olurdu. Yani peynir zeytinimizi falan Türkiye'den getirirdik. Sonra yolun kenarında kaldırımlar var ya, onun kenarında otlar biter. Onu özledim. Şu an anlatırken bile bana bir saçma geliyor gerçekten ama o an gözümde tütüyordu bu. Yani Türkiye'yi özlemek diye bir şey var. Bunu ancak yaşayan insanlar bilir. Babam da çok önce, yani 2005 yılında babamı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Babam rüyama gelmiyor. Almanya'dayken, buradayken nihayet babamı gördüm. Babam uzakta. Babacığım dedim, koştum. Babam kaçtı benden. Yakalayamadım ve uyandım. Ertesi gün tekrar babam geldi rüyama. Yine uzakta. Babacığım dur, babacığım dur. Koşuyorum. Babam kaçtı. Gene yakalayamadım. Hocam 3. gün babamı tekrar gördüm. Sinsice gittim, yakaladım babamı. Ya dedim, 2 gündür rüyama geliyorsun ve kaçıyorsun. Bunu rüyamda söylüyorum babama. Babacığım dedim, Allah rızası için kaçma. Bana ne diyeceksen yüzüme söyle. Tamam evladım dedi. Böyle bir oda gibi bir yere geçtik hocam. Urfa usulü döşenmiş, böyle sedirlerin olduğu bir odaydı. Küçük bir oda. Rahmetlik uzandı sedire ve sonra hocam parmağını bana doğru doğrulttu. Dedi ki böyle parmağını sallayarak, ama gözümün içine bakıyor. Oğlum dedi, ne yap yap sakın kul hakkı yeme. Beni o kadar etkiledi ki hocam. Uyandım ve ben her gün, inanır mısınız, bunu düşünüyorum. Ama düşündükçe daha önce bunu hiç düşünmediğimi fark ediyorum. Yani kul hakkının girdiği yerleri araştırmaya başladım. Ve gördüm ki her yer, yani kul hakkı her yere girmiş. Şimdi ben babama da söz verdim. Evet, kul hakkı yememek için yaşayacağım babacığım. Zaten burada da yeni bir sayfa açtık ya. Şimdi bu sayfanın çok önemli bir maddesi de oldu o. Babam da bunu rüyayla tasdikledi. Dedim Allah'ım ben bunun altına kalkamayacağım. Her şeyde çünkü kul hakkı var. Yani ne bileyim, mesela otobüse biniyorsun. Oradaki aynı mekanı paylaştığın insanlarla kul hakkı var. O bilet için, yani bileti almak almamak kul hakkı. Burada yani sosyal yardım alıyoruz. Yani insanlar vergilerini veriyorlar ve ben sosyal yardım alıyorum. Bu da kul hakkı. Yani o zamanki motivasyonum, ben bir an önce sosyal yardımdan çıkmalıyım ve kendi gelirimi kazanmalıyım. Kendi ayaklarımda durmalıyım. Yani bu süreci biraz belki hızlı geçirmemin de bir faktörü bu olabilir. Yani çünkü çok hızlı geçti. Yani C1 sertifikamı aldım, okullarda hospitasyon yaptım ve para kazanacak göreve başlamam. Evet hocam, röportajımızın sonuna geldik. Son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak isterseniz ben sazı elime alayım. Size bir türküyle veda edeyim. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Ağladığın duyulmasın, aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma, gönül aldırma.
Ağladığım duyulmasın, aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül